Pomni'nin sanal dünyaya aktarılması ile beraber bizler de bu sanal dünyanın içine girmiştik ve böylelikle bu maceraya başlamıştık. Ancak arka planına baktığımızda Pomni'nin karakter gelişiminin Kofmo'nun soyutlanmasına neden olacak başlangıcı tetiklediği, aynı zamanda karakter gelişiminin sonunda belki de bir sonraki Kane'in Pomni olabileceği, akabinde diğer bir teori olan Hazreti İsa'nın son akşam yemeğine gönderme yapıldığı soyutlanacak kişilerden birinin Pomni olabileceği ve en önemli ve benim bir önceki yani bundan 2 yıl önceki yaptığım teorileri çürüten teoriye gelecek olursak aslında insanların bedenlerinin dünyanın yok olduktan sonraki sanal dünyaya aktarılmış zihinleri olduğu teorisini çürütüp aslında bedenlerin tamamıyla hayatlarına devam ettiği fakat sanal kopyalarının bu evrene hapsolduğu teorisinin daha ayrıntılı bir biçimde işleyeceği bir video olacak. O yüzden dostlar sizlerden ricam bu videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve daha fazla teori için yorumlara yazmanız. Bu arada en sevdiğiniz karakteri nedeniyle beraber eğer yorumlara yazarsanız bir sonraki videonun konusu olabilir. Bu arada en önemlisi ise bu dünya hakkındaki düşüncen ne ve özellikle 7. bölümde soyutlanacak olan kişinin kim olduğu hakkındaki teorilerini yorumlara yazmayı unutma ki bakalım bir sonraki bölümde bizleri neler bekliyor. Bu sayede belki de senin teorin tutar ve haklı çıkarsın. Katıl üyelerine canı gönülden teşekkür eder. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bundan tam 2 yıl önce Pomni'nin bu sanal dünyaya aktarılmasıyla beraber biz de bu dünyaya girmiş bulunduk. O Pomni'nin anlamsız tavırları ve bu durumu anlayamaması, ismini hatırlayamaması fakat Kane'in ilk başlarda bize söylemiş olduğu buraya giren herkes her şeyi unutur fakat sonraları onların hayat hikayelerine dair öğrendiklerimize baktığımızda Pomni'nin özellikle buraya nasıl girdiğini ve buraya nasıl hapsolduğunu öğrenmiştik. Bu olaya baktığımızda aslında 2 şey karşımıza çıkıyor. Birincisi Pomni'nin geçmişine baktığımızda kendisinin bir muhasebecide çalıştığı ve işinden çok fazla sıkıldığı, arta kalan zamanlarda yıkık ve terk edilmiş binalara girdiğinden bahsetmişti. Buradan anlıyoruz ki bu dijital sirkin yapımını üstlenen şirketin, Kane ve Able şirketinin aslında terk edilmiş olduğu ve orada kimsenin yaşamadığı sadece çalışan bir bilgisayarın olduğunu öğreniyoruz. Ve takmış olduğu sanal gözlükle bu dünyaya aktarıldığını anlıyoruz. Fakat şöyle bir handikap var. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama ilk videolarımda şöyle bir teoriden bahsetmiştim. Aslında insanların bedenlerinin bir hastalıktan dolayı yok olduğunu ve sanal dünyaya zihinlerinin aktarıldığını söylemiştim. Fakat araştırmalarım sonucunda şöyle bir teoriye rastladım ve bana da çok mantıklı geldi. Aslında Pomni bu mekana girip gözlüğü taktıktan sonra arka planda sanal dünyaya zekası aktarıldı. Zihni bir şekilde oraya aktarıldı. Fakat bedeni kulaklığı çıkarttıktan sonra devam etti. Yani aslında beden orada kaybolmadı. Pomni var olan normal hayatına devam etti. Sadece bir zihninin kopyası buraya aktarıldı. Bilen var mıdır bilmiyorum ama Soma adlı bir yapım var. Aslında buradaki mantık oraya biraz daha evrilmiş durumda. Soma adlı oyuna baktığımızda dünya muazzam bir kaos içerisinde. Tüm dünya yerle bir olmuş, dünyadaki güneş patlamaları insanları yeraltı ve okyanus şehirlere hapsetmiş durumda. Fakat geliştirilen teknolojiler doğrultusunda insanların zihinleri bir şekilde kopyalanıp robot bedenlere aktarılabiliyor. Fakat bir handikap var. Aslında o kişinin bedeni dünyada var olmaya devam ediyor. Sadece zihninin bir kopyası orada saklanıyor. Hatta oyunun sonunda kurtulmaya çalışırken kendi bedenini bu dünyadan gönderirken zihninin bir kopyası yine kaos içerisindeki dünyada kalıyor ve bu durumu anlayamıyor. İşte tam bu noktada eğer Soma yapımı oynadıysanız ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Pomni'nin bedeni hayatına devam etmiş durumda. Herhangi bir şey olmamış gibi ama zihninin kopyası bu bedende saklı. Fakat ikinci bir teori ise şununla alakalı. Aslında bu sistemin var olabilmesi için sürekli yeni birilerinin gerektiğini anlamışsınızdır. Ve akabinde eğer zihinler kopyalanmıyor ve gerçekten kişinin bedeni ölüyorsa belki de hala da o şirkette bedenleri yani o ölmüş olan cesetleri saklayıp imha eden birileri olabilir. Tabi bu ütopik bir teori fakat olabilir mi? Olabilir sonuçta.
Belki de şirketin yeni karakterler bulabilmesi için hala daha çalışan birileri vardır ve oraya yeni biri geldiğinde o zihni aktarılan boş bedeni bir şekilde imha ediyordur. Bu direkt olarak cinayete sebebiyettir. Ancak daha ilginç teoriler var, o yüzden devam edelim. Videonun başlarında sizlere Kofmo'nun soyutlanmasına neden olan kişinin Pomni olduğunu söylemiştim. Aslında bu tam olarak Pomni'nin bir suçu değil, bu sistemin hatası. Dün bu videoyu yapabilmek için sırf birinci bölümü tekrardan bir izledim ve arka plana daha ayrıntılı baktığımda yok olmuş 4 farklı dağ karakteri tespit ettim. Ve akabinde aklıma şu soru canlandı. Sisteme giren kişilerin sırasına baktığımızda genel olarak şu şekildir. Bildiğiniz üzere birincisi Kinger, bu doğrulanmıştır. Tabi bunun yanında soyutlanmış olan karakterler de var. Kinger'ın karısı olan Queen gibi. Akabinde Ragata, Jax, ki şöyle bir kavram var. Ragata ile Jax'in kardeş olabileceğine dair bir teori var. Ki önceki videolarımda bununla alakalı yapmıştım, bence izlemeni tavsiye ederim. Kofmo, Gangle, Zubul ve son olarak Pomni. Sistem maksimum 6 kişi taşıyabiliyor. Ve akabinde 7. kişinin gelmesiyle beraber olası benzer bir karakter soyutlanıyor. Aslında bu zamana kadar soyutlanma kavramının yani zihinlerin çökmesiyle alakalı olduğunu zannediyorduk. Ama halbuki sistemin genel yapısıyla alakalı bir problem. Pomni'nin gelmesiyle beraber Kofmo'nun soyutlanması tamamıyla tesadüf değil, tamamıyla sistemin bir problemi. Bu teoriye baktığımızda Kofmo'nun exit yazılarını sürekli olarak görmesi, onun zihinsel bir çöküş yaşayarak soyutlandığının anlamına gelmiyor. Tamamıyla Pomni'nin yani yeni bir kullanıcının gelmesi ve sistemin benzer kullanıcıyı alege etmesiyle alakalı bir durum. Biliyorsunuz bütün karakterler ismine dair hiçbir şey hatırlamaz. Ancak hatırlamamasının sebebi zaten bizlerin bu karakterleri benimsemesiyle alakalı bir durum. Ama arka planlarıyla alakalı Jax'in Mısır'dan korkması, Ragata'nın çiftliklerinin olması, Zubul'un daha önceleri dövmeci, barmenlik gibi diğer tuhaf işler yapması, Gangle'ın sanatla ilgilenmesi ve daha önceleri bir fast food zincirinde şef olarak çalışması gibi arka planda aslında karakterlerin hikayesine dair bilgilere sahibiz. İsimleri önemsiz bir detay olduğu için bu isme sahip değiliz, ancak yine de şöyle bir kavram var. Aslında sanal dünyadaki bedenleri geçmişteki yani gerçek hayatlarındaki bedenleri ve karakterlerinin yansıması. Bu ne demek? Aslında bu bir sonraki videonun konusu ama Zubul'un birçok parçasının olması geçmişte birden fazla işler yapmasından kaynaklı. Gangle'ın sanat maskesini takması ve özellikle oynadığı oyunlarda şef olarak çalışması, geçmişte bir şef olması ve aslında sanata ilgi duyması ve karakterinde her zaman karikatür gibi sanata dair şeyler yapmasından kaynaklı. Yani karakterinde bu var. Jax'in her zaman alaycı bir tavır sergilemesi ve o umursamaz tavırları yine tavşanı sembolize ediyor. Ragata'nın şu an bir bez bebek gibi olmasına net bir cevabım yok ama onunla alakalı da bir teori uydururuz herhalde. Muhakkak bununla alakalı sizin de fikriniz vardır, o yüzden yorumlara yazarsanız harikulade olur. Ve Pomni karakterine baktığımızda aslında kişiliksel olarak kendisinin bir soytarı olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi birazcık tarih dersi vermiş gibi olacağız ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Pomni'nin soytarı olması sadece tesadüf değil. Bu noktaya baktığımızda geçmişte soytarılar genelde hiç olarak sayılır. Hiçlik duygusu yaşar insanlardır. Her ne kadar akıllı ve zeki ve komik olsalar da onların bu varoluştaki yokluğu insanlar tarafından hor görülür. Pomni'nin açıklamalarında ve geçmişine dair bilgilere baktığımızda kendisini muhasebecilik yaparken hiç var olmamış gibi hissettiğini, hayatından sıkıldığını ve onu böyle sanki yokmuş gibi hissettiren olaylar yaşadığından dolayı bu dünyaya aktarılırken de kendisini bir soytarı olarak aktarmıştır. Yani içindeki var olan karakter neyse karakterler bu sanal dünyaya o şekilde aktarılıyor. Yani hiçbiri tesadüf değil. Şimdi diyeceksiniz ki Kofmo'nun soyutlanması, karakterlerin gerçek dünyadan sanal dünyaya aktarılırken gerçek görünümleriyle çıkmasının aktarımı size saçma gelebilir, ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Eğer gerçek anlamda karakterler zihinlerini kaybettiği için soyutlandıysa neden Jax veya Pomni ilk geldiğinde direkt olarak soyutlanmadı? Bu noktada iki farklı teori var. Videonun başında söylemiş olduğum gibi aslında yeni bir karakterin gelmesi gerekiyor. İkinci teori ise aslında dokunulmazlık teorisi. Yani karakterler ilk geldiklerinde bir süre dokunulmaz oluyor ve herhangi bir şekilde zihinleri soyutlanmaya müsaade etmiyor. Ama bana kalırsa bu durum birazcık saçma.
Yapımcıları dinlediğimizde özellikle 7. bölümde bir kişilerinin soyutlanacağını söylemişti ve bu kişinin Pomni olabileceğine dair bu videoda teorimi üretmiştim ama belki de yine videonun başında söylemiş olduğum gibi yeni bir karakter gelirse yeni bir soyutlanma yaşayacağız ve belki de seride yeni bir soyutlanmaya neden olacak bir olay tetikleyecek. Veyahut da daha önceki Kain videom gibi Kain'in yapay zekası çökecek ve karakterlerimiz bu dünyadan kaçmaya çalışacak. Bunu sizlere söyleme sebebim şu: Pomni'nin ilk zamanlar geldiği karmaşası, soyutlanmış bir kişiyi gördükten sonraki yaşadığı dehşet, özellikle 4. bölümdeki olan korku bölümü ve 2. bölümdeki olan saçma sapan olaylar zinciri ve Gomingo ile olan iletişiminin bu kadar tutarsız olması gibi olaylar kişinin zaten soyutlanmasına sebebiyet verebilecek hiçlik duygusunu yaşatıyor. Bu zihinsel çöküşten dolayı soyutlanmadıysa zaten hiçbir karakter soyutlanmaz. Ki özellikle de Gangle gibi bir karakter, yani Drama Queen bir karakter soyutlanmadıysa zaten hiç kimse soyutlanmaz arkadaşlar. Yani sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim düşüncem bu yönde. Ve videonun sonlarına gelirken sizlere tuhaf teorilerden bahsetmek istiyorum. Videonun başında sizlere Pomni'nin bir sonraki Kain olabileceğine dair bir teori üretmiştim. Ve daha önceki videolarımda sistemin tamamıyla çökeceği ve arka planda bazılarının soyutlanacağı ve belki de Jax veya Pomni gibi karakterlerin kalacağına dair bir teori üretmiştim. Bu videoda da işte bunun devamı olarak belki de bir noktada diğer karakterlerin kurtulmasına vesile olacak ve arka planda kalarak kendi maceralarını yaşayacak ve sonraki yeni gelecek olan kişileri bekleyecek. Yani Pomni arkadaşlarını düşünerek onların kurtarılmasını sağlayacak ve böylelikle bu sistem süregelir bir şekilde devam edecek. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara yazmayı unutma. Neden sizce sistemde bu tarz aksaklıklar yaşanmaya başladı? Özellikle baktığımızda soyutlanan karakterler tam olarak zihin çökmesinden değil de benim söylemiş olduğum nedenlerden dolayı da soyutlanmış olabilir. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler? Yorumlara belirtmeyi unutma. Eğer buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.